Herkese selam. Herkes görüşmeyeli iyidir umarım. Yarın Ankara'dan İzmir Seferihisar'a bir uzun yolumuz var. Yolculuk öncesi hazırlıkları da şöyle beraberce yapalım istedim. Şimdi yarın yolculuğumda bir bisiklet götüreceğim, bisiklet taşıyacağım. Bunun için daha önce aldığım tavan askı raylarını ve yine tavana bisikleti bağlayacağım bisiklet taşıyıcıyı da şimdi beraberce montaj yapacağız. Önce bunları yapalım, hazırlığımızı yapalım. Yarın da sabahtan erkenden yola koyulacağız. Yolculuk rota planlamasını falan ayrıca koyuyor olacağım. Şimdi bakın şurada gördüğünüz aparatları tek tek arabanın üzerine montajını yapalım beraberce. Hadi başlayalım. Öncelikle bu tavan raylarımız gördüğünüz gibi. Ben daha öncesinden bunun kurulumunu yaptım. Kurulumu biraz meşakkatli. Bu aralıkları iyi ayarlamanız gerekiyor. Bunları bir kere ayarladıktan sonra bu şekilde şu üstten bu parçaları, ayakları sabitleyip bırakıyoruz. Bir daha ellemiyoruz. Şimdi yapacağımız nedir? Şimdi şu alyanları gevşeterek tavana bağlayalım artık. Bu anahtar da kutusunun içerisinden çıkıyordu zaten. Hepsini şöyle tek tek açalım. Malzemeleri nazikçe arabanın üzerine bir yerleştirelim. Hemen kapıların üzerine gelecek şekilde tavana çarpmadan şu plastik aparatlarıyla koyduk. Şimdi pimlerimiz var. Kutusundan çıkan pimleri göstereceğim size. Şu pimlerle bunları buradaki deliklere sabitliyor olacağız. Şurayı biraz daha açmamız gerekiyor. Bir rahatlatamamışız tam. Çok sıkı. Açalım iyice rahatlasın. Evet, açtıktan sonra şu pimi önce buradan geçirip aşağı bırakıyoruz. Ve bunu da buradan oturtuyorum. Oturttuktan sonra ben kapıyı kapatıyorum ki diğer tarafı halledeceğim. Yine burayı da biraz daha açalım. Evet, rahatladı. Yine bu pimi de şuradan geçirelim. Evet, yine pim de karşı deliğe gelecek şekilde takıp pim geçtikten sonra artık bu kapıyı kapatıyorum ve şurayı sabitleyip bunu sıkıyorum. Ön kurulumu yaptıktan sonra bu kısmı basit. Gördüğünüz şu siyah piyano kısma basıyor. Şimdi biraz da öbür tarafı sıkalım, dengeli olsun. Evet. Karşıyı biraz daha sıkacağım. Şimdi önleri taktık. Çok da sağlam oldu. Aynı şekilde arkaları da takacağız. Adım adım ilerleyelim. Biraz daha açalım bunu. Pimi takmak için. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, şu pimi şuradan geçiriyorum. Aşağı kaydırıyorum ve oturtuyorum. Bunu oturttuktan sonra kapıyı kapatıp diğer tarafa geçeceğim. Pimi buradan geçiriyorum. Aşağı kaydırıp kapının üstündeki yuvasına oturttuktan sonra evet, bu kapıyı da kapatabiliriz. Sonra sıkalım bunları, iyice sabitleyelim.
Biraz da bir tarafı sıkalım dengeli olsun. Şimdi arkadaşlar şu iki aparatın arasını ölçelim. Tam eşit olması lazım. Uçtan uca 79,5. Bir de diğer tarafı ölçelim. Evet. İki tarafı da 79,5. İki tarafı da ölçtük. 79,5 geldi. Bu neden önemli? Çünkü ikisi de birbirine paralel olması lazım ki bisiklet taşıyıcı aparatımız düzgün montajı olabilsin. Şimdi onu takalım. Onu takmadan önce şu fitilleri ileri itiyorum. Bu fitiller araç yolda giderken rüzgardan ses yapmaması için. Şimdi bunu takacağız. Bunun montajı için de şurada parçalar var. Evet, araç taşıyıcıyı yerleştirdik. Sabah bisikleti takmayı da göstereceğim. Şimdi eşyalarımızı hazırlayalım. Yavaş yavaş onları yerleştirelim. Sabah da bira bismillah deyip yola çıkacağız. Bu kadar malzeme ve artı şu büyük dağ bisikletini yarın sabah yükleyip yola çıkacağız. Günaydın. Bugün 19 Mayıs. Öncelikle bayramınızı kutlarım. Ben şimdi arabayı sitenin içerisine alacağım. Malzemeleri yükleyeceğim. Ondan sonra yola çıkacağız. Bir arkadaşı alacağız. Buraya 7-8 kilometrelik bir mesafeden. Sonra da yola koyulacağız. Hava çok güzel bugün. Dün kapalıydı, bayağı bulutluydu, yağmurluydu falan ama bugün güzel bir hava var. Güzel bir yolculuk olacağını umuyorum. Beraberce İzmir'e doğru gidelim bakalım. Selamlar. Biz yola çıktık. Saat 10. İşte arabayı yüklemesi, yukarıya bisikleti takması, ondan sonra ikinci misafirimi yani yolcumu alması falan onu buldu. Şimdi arkadaşlar rota planlamasını yani şarj planlamasını şu yana koyacağım. Airbnb ile çıkmadan yaptım. 600 küsur kilometrelik bir yolum var. Çıkıştaki şarjım %79'du. Bu bana 4 şarj planlaması yaptı. İlk molamı Sivrihisar'da vereceğim. İkinci molamı Afyon'da vereceğim. Üçüncü molamı Kula'da vereceğim. Dördüncü molamı da İzmir'e girmeden bir yerde vereceğim. Bu dördüncü mola biraz keyfe keder oldu. Kamp alanına gittiğimde %60 kadar bir şarjım olsun diye plan yaptım. Onun için bana İzmir girişinde bir daha şarj planladı. Zaten hani tatile gidiyoruz. Kısa kısa molalarla. Yanımdaki arkadaş da birazcık sağ olsun dumanlanmayı seviyor. Arabada içirmiyorum ben ona. Mecbur duracaktık zaten. Bari bu molaları da şarjla değerlendirelim dedik. Şimdi yola düştük. Hava güzel. Şu an dışarısı 17 derece. Klima açmaya da ihtiyaç yok. Ama yukarıda da benim bisiklet taşıyıcıda bisiklet takılı. Bu biraz sarfiyatımı yükseltiyor gibime geldi. Yolun ilerleyen dakikalarında gelişmeleri paylaşıyor olacağım zaten. Hadi bize iyi yolculuklar. Seyahatimizin bir saatini geçtik. Hatta 1 saat 20 dakika oldu. 100 kilometre yol geldik. Yol bugün bir kalabalık. Özellikle daha arkada bayağı bir kalabalık vardı. Bir denetimler de galiba insanları bir caydırmış. Oldukça yavaş gidiyor insanlar. 80, 90. Biz de onlara uyduk. İşte şu an 100 kilometre yol geldik.
Şöyle göstereyim size. 100 kilometredeki tüketimim 16,5. %37'ye düştü pilim. Çıktığımda %79'da hatırlarsanız. Planlamamızda da %28 ile ilk şarj molasına varacağımızı planlamıştık. İlk şarj molamıza da zaten bir 30 kilometremiz kaldı. Plana uyacağız gibi. Tüketimin yüksek olmasının bir sebebi de şu an tepemizde taşıdığımız bisiklet. O arabamızın rüzgar direncini biraz arttırdı. Ama çok da değil. Hala ABRP'nin planına göre gidiyoruz. Çok sapacak mı bilmiyorum. Şarja vardığımızda tekrar bilgilendirme yapacağım. Şu an pilim %37'ye düştü. 94 kilometrede menzilim var. Şarj molama da zaten 30 kilometre kaldı. İlk mola noktamıza yaklaştık. 800 metremiz kaldı. Hatta gördüm, giriyorum. Ardından hedefiniz sağda kalacak. Evet, hedefimiz sağda arkadaşlar. Şuradan bir girelim. Evet, şarj istasyonları da Evet. Neva şarjlar var. Biz Astor'a gideceğiz. Evet arkadaşlar, 131 kilometre yol geldik. ABRP hesabı %28 ile geleceğimizi planlamıştı. %22 ile geldik. Bu sapmada işte tavanda takılı olan bisikletin bize ekstra getirdiği rüzgar yükü. Burada bunu tolere edecek şekilde şarjımızı alıp yola devam edeceğiz. Arkadaşlar, Sivrihisar Can Osman tesislerindeki Astor'da 20 dakika molayla şarjımızı %72'ye kadar çıkarttık. Normalde %63 falan planlamıştı ABRP. %63 yeter sana diyordu ama işte gelirken bir %6 kadar saptı biliyorsunuz. Riske atmaya gerek yok, zaten 20 dakika sürdü Happy Top'u. %72'ye geldi. Şimdi bir sonraki noktamız Afyum. Orası da 130 kilometre falan. Hemen hemen aynı mesafe yani. Oradaki molada da yine doldururuz. Orada bir çay kahve, biraz daha oyalanırız. Yolculuk güzel devam ediyor. Hadi gidelim. Yolculuğumuzun 250. kilometresindeyiz. İkinci molamıza Afyum AVM'nin önüne 14 kilometremiz kaldı. Biliyorsunuz biraz geride Sivrihisar'da bir şarj almıştık. 20 dakika kısa bir mola. Şimdi burada tahmini %22 ile falan varacağız. Burada artık dolduracağız. 80'in üzerine çıkarız. 80-85 ne olursa. Hem biraz oyalanacağız Afyon'da. Bir kahve falan içeriz. Şimdilik hala hava 22 derece. Klima açmadık. Normal fanla geliyoruz. Yollar kalabalık. Kontroller falan da var. Şimdi tüketimim, ortalama hızım 82 km/saat. Ortalama tüketimim de 17,1 kWh çıktı. Şehirler arası yolda daha az yakıyorduk normalde ama işte başta da bahsettiğim gibi arabanın 400 üzerindeki metre gidip çıkışa girin. Çıkışa Otogar gireceğiz. yönünde. Tamam. Arabanın üzerindeki bisiklet birazcık bizim tüketimimizi arttırdı. Olsun, önemli değil. O bisikleti götürmek lazımdı. Evet, ara ara yine gelişmeleri aktarıyor olacağım. Şimdi gidelim, hem bir şeyler yiyelim, kahve içelim, biraz dinlenelim, ayağımız açılsın. Arabayı da dolduralım, sonra yola devam. Çıkışa girin. Otogar yönünde. Tamam. 10 dakika aradıktan sonra Afyon'un arkasında bulduk şarj aletini. Şu an %20 şarjımız var. Yani o kadar gizlemişler ki ta en sona geldik. Dolaştık.
Neyse bulduk, şimdi takacağız. Afyon'daki şarjımızı tamamladık. Hatta fazla bile durduk. Burada biraz oyalandık. Birkaç telefon görüşmesi falan filan. Şeyler yedik. Çay içtik, kahve içtik. Bir bakmışız şarjımız %94'e çıkmış. Şimdi buradan Kula'ya gideceğiz. Kula'ya yolumuz 184 kilometre. Bir sonraki molamızı orada vereceğiz. Ondan sonra da zaten yolu bitiriyoruz artık yavaş yavaş. Öyle. Yola devam. Yolculuğumuz devam ediyor. 400. kilometreye geldik. Şu an 400 oldu. Mola yerimize 47 kilometremiz kaldı. Yolculuk güzel geçiyor. Dışarısı 26 derece. Açtık klimayı. Afyon'da 1250 metre rakımdan şu an 504 metre rakıma kadar indik. Bu arada da oralarda 17,5'lara çıkan yakıt enerji sarfiyatımız şu an 16,6'lara kadar geriledi. Bir 40 kilometre sonra bir küçük mola daha vereceğiz. 5-10 dakika. Hem bir ayaklarımız açılacak hem de arkadaş yine dumanlanacak sağ olsun. Yolculuk böyle gidiyor. Öyle. Evet. Bir molamıza daha yaklaşmış bulunuyoruz. Bu Opel'in navigasyonuna güvenmeyin arkadaşlar. Bizi boş yere bir 10 kilometre yol yaptırttı. Şarj istasyonuna ayarlamıştım. Oysa daha erkenmiş normalde konum. Opel'in navigasyonunun azizliğine uğradık. Neyse şimdi ileriden U dönüşü yaptık, sonra gittik geriden U dönüşü yaptık, tekrar bulduk. Ardından Şimdi gireceğiz. %10'la giriyoruz buraya da. 457 kilometremiz oldu. Burada bir Astor var. Şimdi buradan bir varış noktamıza göre tekrar bir planlama yapacağım. Eğer yetecek gibi ise burada fullleyip bir daha durmadan gitmeyi düşünüyorum. Bizde son durum bu. Karşıda şarj istasyonu da. Aynı ID4. Şu an şarj ediyor. Taktığımda 10'du. Daha birkaç dakika içerisinde 36'ya getirdi. Burada yine 90'ları bulacağız. Ve bir daha durmadan ineceğiz. Aracımızın durumu budur. Bu yukarıdaki bisiklet bize fazladan bayağı enerji kaybettirdi. Ama olsun. Onun için gidiyoruz zaten. Onunla gezeceğiz. Kahven var mı? Kahve hazır. 92'ye getirdik. Şu an hala 26 ile şarj oluyordu. 15'e düştü. Buralarda artık kapatacağım ve yola devam edeceğim. Astor'da bir enerji aldık. Yarım saat sürdü molamız. %10'la girmiştik. %92'ye kadar çıktık. Şimdi buradan artık 200 kilometre yolumuz var. Muhtemelen bu 200 kilometrede bir daha şarj almadan inmeyi planlıyoruz. Biraz da rakım ineceğiz. Sanki oraya varacak gibiyiz. Varamazsak da yol üzerinde tekrar değerlendiririz. Şimdilik böyle. 458 kilometrede yol geldik. Yollar bir kalabalık. Bugün herkes bir kendini sokağa atmış. Belki de Takip et. D300 E96 İzmir Tamam. Şarkıyolu İzmir yönünde Tamam. 37 kilometre için. tamam canım. Takip ediyoruz işte. Arkadaşlar burası neresi? Oksijen O375 İzmir'in girişinden çevre yoluna girdik. Sağcıya geçeceğiz burada. Şarj almayacağız bir daha. Şu an %60 küsurlarda şarjımız. Bununla ineriz oraya diye. Yolculuk güzel geçiyor.
Bayağı bir börtü böcek katliamı yaptık. Araba bu şekilde. Yolculuğa devam ediyoruz. Hadi gidelim, yola devam. Aynen. Evet arkadaşlar, yolculuğumuzun sonlarına yaklaştık. Şöyle uzaktan da deniz görünüyor. Size de bir göstereyim dedim. İzmir Körfez'e geldik şu an. Yolumuzun son 45 kilometresi, İzmir'i geçiyoruz. Çevre yolundan. 612 kilometre yol geldik. En son şarjdan bu yana %35 şarjımız kaldı. 94 kilometre menzilimiz var. Varacağımız yere de 45 kilometre. Daha şarj almayacağız. Direkt gideceğiz, yorulduk. 16.7 kWh ortalamayla İleride solda kalan gidiyoruz. o 32 881 Narlıdere yönünde, sonra Ya. 1,4 kilometreden gidip otoyola girin. Ya anladınız mı? Öyle işte. Evet, yolculuğun sonuna doğru yaklaştık. Toplamda 3 şarj aldık. Birisi 20 dakika, birisi 35 dakika, birisi 40 dakika falan da herhalde. Bunların her birinin maliyetini ve sürelerini de zaten ekrana koyuyor olurum. En son vardığımız noktada da yine ufak bir bilgilendirme yaparım. Bir yolculuk daha bitti. Yorulduk mu? Çok yorulmadık. Güzel yolculuktu. 800 Kalabalıktı. metre soldan gidin. Gerçekten yollar kalabalıktı. Bugün sanıyorum 3 günlük tatili fırsat bilenlerin tatil dönüşüne denk geldik. Kontroller de çok vardı. Biz de 90-100 Soldan. kilometre aralığında... Sonra 1,4 kilometreden Tamam canım. gidip Bir otoyola dakika ya, bir şey konuşuyoruz ya. 90-100 kilometre aralığında da yolculuğumuzu tamamladık. Evet. Yolculuk sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar, nihayet yolculuğumuz bitti. 656 kilometre yol geldik. 3 şarj molasıyla şarjda ne kadar elektrik aldığımızı ve ne kadar zaman harcadığımızı hepsini tablo halinde koyacağım. Ben şimdi sol tarafa koyuyorum. Tüketimimiz de bu oldu. 16,5 kWh. Bir sonraki yolculukta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.